Merhaba sevgili Başak Burçları, yükseleninde Başak olan arkadaşlar. Sizin niyetinize içtim. Falımı kapattım. Fala başlamadan önce bunun bir kolektif açılım olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şahsa özel bir açılım değildir. İyi enerjileri kendinize alın. Kötü enerjileri evrene gönderin sevgili dostlar. İnşallah güzel bir açılım olur Ocak ayı için. İlk önce ay bakacağız, sonra hafta burçlarımıza bakmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falınız sevgili arkadaşlar. Açıyorum falınızı. Şöyle bir gösterelim. Ve başlıyorum sevgili dostlar. Tellerinizin arasında boş bir çuval görüyorum arkadaşlar. Yakın çevrenizde hep idare etmek zorunda kaldığınız birisi var. Böyle hep onu böyle bir dürtüklemek, hep ona bir şeyler söylemek zorunda kalıyorsunuz. Bu sizi sıkıyor, bazen çok kızdırıyor. Ama o da böyle artık öyle o kadar alışmış ki sizin başınızda durmanızı, sizin yönlendirmenizi bekliyor. Yani hani kendi başına bir şey yapmıyor çünkü çok tembel bir kişi arkadaşlar. O yüzden de böyle sürekli siz biriyle ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz diyor telvelerimiz arkadaşlar. Böyle hareketli, kalabalık ortamların olduğu, güzel gelişmelerin yaşayacağınız günler başlıyor arkadaşlar. Ocak ayının ikinci yarısı hiç ummadığınız kadar keyifli geçebilir arkadaşlar. Maddi imkanlarınızın artacağını söylüyor telbilerimiz. Bolluk ve bereketin böyle evinize akacağını söylüyor. Öyle bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorum. Ama sevgili dostlar, şöyle de bir şey var. Şimdi bu kadar güzel gelişmeler oluyor ya, biraz böyle bunu da gizli tutmanız gerektiğini söylüyor telbilerimiz. Çünkü yıldızınızın çok düşük olduğunu ve size çok nazar değdiğini söylüyor arkadaşlar. Böyle her şeyimizi herkese anlatmayalım diye uyarıda da bulunuyor bize telvilerimiz arkadaşlar. İş yerinizde böyle Aslan burcunda olan bir kişiyle böyle bir rekabete gireceksiniz arkadaşlar. Böyle tam vazgeçme anına geleceksiniz ki bir anda bir şey olacak, çok güzel bir gelişme olacak ve güç size tekrardan gelecek arkadaşlar. Bayağı da böyle başarılı olacaksınız diyor telvelerimiz. Bir konuda bir sıkıntı yaşıyorsunuz söylüyor. Böyle birkaç kişiyle böyle konuşmalar yaptığınız bir dönemdesiniz. Böyle size ters gelen bir şeyler olmuş ve bunu artık dile getiriyorsunuz. Yani inceldiği yerden kopsun diyorsunuz arkadaşlar. O şekilde bir sorun yaşamışsınız diyor telveler. Şöyle bir bakalım. Hayatınızda bazı dönüm noktaları olacak arkadaşlar. Bu dönüm noktalarında böyle çok değişim, radikal kararlar almak zorunda kalacaksınız diyor telveler sevgili dostlar. Böyle bir de arkadaşlar yaldızlı, çerçeveli bir ayna görüyorum. Bir şeyler düşünüyorsunuz, bir şeyler tasarlıyorsunuz. Bunu özet birilerine anlatsanız, yani kısa kısa bir şey anlatsanız da tamamını kendinize saklıyorsunuz. Tam emin olduktan sonra hayata geçireceğinizi söylüyor telvelerimiz. Bugünlerde resmi bir kuruma gidebilir, bir şeye başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz bir kağıt gözüküyor. Sonunun hayırlı olacağını söylüyor sevgili dostlar. Dediğim gibi hayatınıza dönüm noktası var. İkiye ayrılacak. Ve ikincisinde böyle bazı değişimli, radikal kararlar almak zorunda kalacaksınız diyor arkadaşlar. Böyle sürekli bir şeylerin sorumlulukları sizde sevgili dostlar. Her şeyi siz koşturmaya çalışıyorsunuz ama bu biraz yorucu. Bence çevrenizdekilere de bazı şeyleri vermeniz gerekiyor diye söylüyor telvelerimiz. Her şeyin sorumluluğunun altına siz girmeye çalışıyorsunuz. Paylaşmak güzeldir diye ben kendimce yorum yapayım şimdi size. Çünkü böyle kafanız o kadar bulanıklaşmış ki arkadaşlar. Böyle her şey koşturmaktan artık yorulmuşsunuz. Normal bu şekilde olmanız. Bakın insan topluluğu var çevrenizde ama her şeyin yükünü kendinize almışsınız.
Her şeyin yükünü kendinize aldığınız için de problemler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi hayatınızda bazı değişik şeyler olabilir. Bir yol var. Yolun sonunda bir seyahat yaptıktan sonra daha fazla böyle gelişmeler meydana gelecek arkadaşlar. Şöyle de bakalım. Biraz kendinize zaman ayırmanızı söylüyor telbelerimiz arkadaşlar. Böyle çünkü bazı Başak burçlarım yalnızlar. Yalnız olduğunu söylüyorlar ama bunun nedeni de siz kendinizi böyle artık işe vermişsiniz arkadaşlar. Sürekli böyle bir iş diye kendinizi tamamen yalnızlığa çekmişsiniz. Biraz ortam insanlarla buluşmanız gerektiğini söylüyor. Kısmetinizin de böyle bir ortamda karşınıza çıkacağını da söylüyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi siz kendinizi böyle bir kabuğun içine almışsınız. Sadece düşündüğünüz ev iş gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Yani buna biraz dikkat edelim. Tamam, çalışmak güzeldir de bu kadar da değil arkadaşlar. Sevgili dostlar. Dediğim gibi bazı kişinin sorumlulukları sizi artık yıpratmış, bunaltmış. Böyle artık kendi hayatım, kendi evim olsun istiyorsunuz. Yani bu evlilik olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Sanki kendi evime çıkmalıyım, kendi yuvamı kurmalıyım tarzı bir duygu, düşünce birikmesi yaşamaya başlamışsınız arkadaşlar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Arkadaşlar aman dikkat diyorum. Yani siz benim görüyor musunuz ama şurada kocaman bir düşman var. Yani böyle bir dikkatli olun. Çok göze batmışsınız bu ara. Yani şöyle söyleyeyim, sizin dik duruşunuz, işleri böyle hakimiyetin olmanız, yani bu iş sadece iş olarak düşünmeyin, evdeki duruşunuz da olabilir, aile içinde, akraba içindeki duruşunuz da olabilir. Birileri böyle çok canını sıkmış ve böyle size her an saldırma pozisyonunda, ama birinin olması ya da biri engelliyor, o yüzden de böyle önünde set gibi size ulaşamıyor arkadaşlar. Uzaktan bir akrabanızın geleceği söylüyor. Bir erkek yurt dışından gelecek arkadaşlar. Ve bir şeyler getiriyor arkasında. Yaklaşık bir ay bile sürmeyecek, bu kişi hanenize gelecek sevgili dostlar. Biriyle bir tanışma yaşayabilirsiniz. Bir görücü usulü birileri sizi birileriyle tanıştırabilir arkadaşlar. Bakın böyle karşılıklı bir konuşma içerisine girmişsiniz. Böyle tanıdıklarım vasıtasıyla olmuş. Bu kadar arkadaşlar. Ocak ayının diğer haftalarında daha güzel, böyle daha böyle verimli fallarımız olur inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşürüz.